Merhabalar, ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz bu basit ama bir o kadar da hoş örneğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Örnek çok kolay, yeni başlayanların da rahatlıkla yapabileceği bir örnek. Tek sıradan oluşuyor. 4 ilmek ve tek sıradan oluşuyor. Ön yüzü ve arka yüzü aynı. Bu sebeple atkılarda ve iki yüzü kullanılan her türlü modelde uygulayabileceğiniz kolay bir örnek. Yeleklere, hırkalara da oldukça yakışır. Esnek, hoş, güzel bir örnek. 4 ve 4'ün katlarından oluşan örneğimiz artı 2 ilmek ve ben birer tane de kenar ilmeği ekledim. 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben birer tane de kenar ilmeği ekledim ki yan tarafta böyle atkı olarak kullanacak olursak düzgün bir görünüm nasıl olur onu da gösterebilmek amacıyla. Örnekte hafif bir dalgalanma var. Yani şöyle bir katman gibi bir durum var. Burada ters bir ilmeğimiz var. Bu ters ilmekle bu katmanı oluşturmuş oluyoruz. Düz bir örgümüz var. Bir ilmek düz örüyoruz. Bu düz ilmeği de tersten aldığımız için o da böyle kendince bir sarmal yahut burgu şeklini alıyor. Güzel bir örnek. Dediğim gibi birçok yerde kullanabileceğimiz bir örnek. Bu gördüğünüz 3,5 numara şiş ve pamuklu bir iplikle ördüm. Şimdi beraber öreceğim ise gene 3,5 numara şiş ve ona uygun kalınlıkta akrilik bir iplik kullanacağım. Evet, şişim burada. Şişime 4 ve 4'ün katları şeklinde artı 2 ilmek ve birer kenar ilmeği olmak üzere ilmeklerimi aldım. Örneğimizi ilk sırada kurmaya başlıyoruz. İlk ilmeğim kenar ilmeği örerek alıyorum. Bu benim kenar ilmeğim, örneğe dahil değil. Başka bir yerde herhangi bir lastikle veya başka bir şeyle ya da buradan dikişle bir yelek hırka çalışacaksanız bu kenar ilmeği orada olmayacak. Şimdi örneğimiz için başlıyoruz. İlk iki ilmeği düz örüyorum. Bir sonraki ilmeği gene düz ama bu sefer ilmeğin iç kısmından alarak örüyorum. Böylece bu çevirdiğim ilmekle şu gördüğünüz düz ilmeği oluşturmuş oluyorum. Bunun hemen akabine bir ters ilmek alıyorum. Örnek bu kadar normalde. Bundan sonrası bunun tekrarı. 2 normal düz ilmek örüyorum. 3. ilmeği gene düz öreceğim ama buradan değil, bu şekilde değil, iç kısımdan girerek ilmeğimi çevirerek bir düz ilmek daha örüyorum ve bir ters örüyorum. Tekrar 2 düz ilmek, bir içten düz ilmek ve bir ters ilmek. Sıranın sonuna kadar aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Pardon. Ve bir ters ilmek. Sıra sonuna geldiğimizde 2 ilmeğimiz kalması lazım. Benim bir de kenar ilmeğim var. 3 ilmek. Ters ilmeğimi ördükten sonra 2 ilmeği düz örüyorum ve örgünün ilk sırasını bitirmiş oluyorum. Bu kenarda düz bir görüntü elde etmek için koyduğum ilmeklerin sonuncusunu ise ipliğimi ön tarafa alarak içeriden girerek ilmeğimi diğer şişime bırakıyorum örmeden. Örgümün arka yüzüne geldiğimde gene aynı işlemleri tekrarlayacağım. Baştaki ilmeğimi bu kenar görüntüsünü elde etmek için iç kısımdan
Bu sefer en başta örerek alıyorum. Sonra tekrar aynı şeyleri uyguluyorum. Ön yüzde ördüğüm gibi. 2 normal düz. Bakın zaten burada kendini gösteriyor. Bu düz bir ilmek. Ama dışarıdan değil, içeriden alıyorum. Ve bir ters. İlk örneğim. İkincisi 2 düz. Bir içeriden düz. Bir ters. İki düz. Bir içeriden düz ve bir ters. Böyle sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda dediğim gibi 2 ilmeğim kalacak. Bir de eğer kenar ilmeği kullanmışsam kenar ilmeğim olacak. Bir ters alıyorum ve ben sıranın sonuna gelmiş bulundum. Bakın 3 ilmeğim kalıyor. Dediğim gibi kenar ilmeği örmüşseniz 3, örmemişseniz gene kenar ilmeğime 2 ilmek kalıyor. Gene kenar ilmeğimi örmeden ipliğim ön yüzde olacak şekilde şişime geçiriyorum ve örgümün diğer yüzüne dönüyorum. Bir miktar daha ördüm ve sanırım belli oluyordur. Hatta bu biraz daha kalınca bir tok bir iplik olduğu için elimdeki daha belirgin. Bakın şuradan görüyorsunuz. Böyle bir yükseklik var. Bu yükseklik tabi burada ters ördüğümüz ilmek sağlıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ters ilmekler böyle bir yükseklik için kullanılıyor. Güzel bir örnek. Esnek bir örnek. Dediğim gibi atkılarda kullanabilirsiniz. Bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Pek çok yerde değerlendirebilirsiniz. Spor, düz yelek, hırka gibi çalışmalarda kullanabilirsiniz. Bu kenarda yapmış olduğumuz çalışma ise gene bebek hırkalarında, bebek yeleklerinde çok kullanılır. Atkılarda kullanılır. Birçok kenara açık örgünün kenar kısmında bu çalışma uygulanabilir. Bu da ek bir bilgi olsun. Etek ucu da hafif böyle bir küçük bir tırtıklı durumu var. Bu da örgüye hoş bir görüntü katıyor. Aynı şey burada da var. Güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Atkılara çok yakıştırıyorum ben. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı, öneri ve görüşlerinizi de yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.